Ciao a tutti ve İtalyan Mutfağı Akademisi'ne hoş geldiniz. Sadece bu kanalda bütçe dostu tariflerle gerçek İtalyan gibi yemek yapmayı öğrenebilirsiniz. Bugün size Sicilya'dan getirdiğim bir lezzet göstereceğim. Patlıcan mezesine bayılacaksınız. Hadi başlayalım. Caponata di melanzane için kullanacağımız malzemeler çok taze ve tam Akdeniz hatırlatıyor. Bir patlıcan kullanacağız. Ondan sonra domatesleri küpledim. Yeşil zeytinlerimi çekirdeğini aldım. Bir sap kereviz jülyen kestim. 2 tane soğanım jülyen de kestim. Kaparilerimi sudan geçirdim ve suda bekletiyorum. Taze fesleğenim var, çam fıstıklarım da var, kuru uzum da var, 2 kaşık kadar beyaz sirke ve 1 çay kaşığı şeker olacak. Tabii ki zeytinyağı kullanacağız ve tuz. Çok güzel bir bostan patlıcan var, taptaze. Bunu küp küp doğrayacağız. Fark ettiyseniz ben kabuğunu çıkartmıyorum. Önce dilimliyorum. Ondan sonra şerit şerit kesip küpleyeceğim bunları. Patlıcanlarımızı böyle küp küp kestik. Şimdi bir tavada zeytinyağı ısıtıyorum. Güzel kızgın yağda bunları kızartacağım. Kızartmış patlıcan kim sevmez ki? Fakat daha hafif bir versiyon hazırlamak istiyorsanız patlıcan küpleyip fırına verebilirsiniz. 180 derecede 25 dakika kadar pişiyor. Ondan sonraki tarifi uygulayınız. Tavadaki yağ güzel kızacak. Şimdi patlıcanları ekliyoruz. Çok fazla pişmenize gerek yok. Güzel çevirip ondan sonra bir tabağa bir havlu koyun. Havlu kağıdı koyun ki fazla yağı oradan aksın. Aynı tavada ondan sonra farklı malzemeleri de koyacağız. Bu tarifi sonuna kadar izleyiniz. Çünkü damakları çatlatan bir tarif bu. Ve çok önemli püf noktaları göstereceğim size. Patlıcan kökeni nerede olduğunu biliyor muydunuz? Patlıcan kökeni Hindistan'dır. Araplar Akdeniz'e girdiğinde farklı malzemeler de getirdi. Patlıcanlar bunlar da arasında. İtalya'ya gittiğinde tabii ki ilk Güney İtalyanlar fark etti bu yeni malzemeler ve çok sevdiler. Bu yüzden bugün sunum ettiğimiz tarif caponata çok eskiye dayanıyor. Mutlaka beğeneceksiniz. Çünkü böyle egzotik, tatlı, ekşi bir tadıya sahip. Gördüğünüz gibi ben böyle full yağda kızartmadım patlıcanları. Hafifçe yağda çevirdim. Böyle bir ön pişmesini gibi yaptım. Aynı tavada şimdi soğanları ve kerevizleri eklemeye gideceğim. Bu şahane patlıcanın yemeği aslında bir meze. Soğuk yenir. İsmi caponata. Eğer Sicilya'ya giderseniz kesinlikle bundan sorun. Başlangıç yemeği olarak kullanılır. Herkes böyle çok seviyor. Ama siz bir ana yemeğin yanında ya da böyle meze olarak kullanabilirsiniz. Ama mutlaka soğuk yenir. Kerevizimiz ve soğanlarımız yumuşadı. Biraz düştü hacmi ve kızardığımız patlıcanları tekrar tavaya ekliyoruz.
Patlıcanları ekledik ve güzel güzel karıştırdık. Şimdi küplediğimiz domatesleri ekleyeceğiz. Şimdi domatesleri ekledikten sonra biraz pişireceğiz bunu. Bir 5-10 dakika karıştıra güzel iç içe gelsin. Ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Bunlar nedir? Çekirdeği çıkardım. Salamura, yeşil zeytinleri ve kapari. Kapari İtalya'da tuzda muhafaza ediliyor genelde. Burada sadece salamura kapari buluyorum ben. Ve çok da bilinen bir malzeme de değil. Ben salamura kaparileri biraz suda yıkadım ve suda beklettim. Çünkü zaten diğer malzemesi olan sirke ekleyeceğim. Bu yüzden çok fazla ekşi bir tadı vermek istemiyorum. Ekşi mi, eşki mi? Ben İstanbul Türkçesi konuşuyorum ben. Tabii ki yani öyle bozmadılar. Eminim sizlerden biri fark etti. Ben domateslerin kabuğunu da soymadım. Aslında size sormak istiyorum. Neden soyuyorsunuz? 10 yıldır buradayım, henüz çözmüş değilim. Yorumlarda domatesin kabuğunu neden çıkarttığını yazın. Çok merak ediyorum. Tuzu da ekledim. Şimdi zeytinleri ve kaparileri de ekleyeceğim. Siz istiyorsanız tuz eklediğiniz zaman tütsülenmiş bir acı biber kullanabilirsiniz ya da normal karabiber, pul biber, istediğiniz damak tadınıza göre ekleyiniz baharatları. Ben sadece tuz koydum. Şimdi kapari ve zeytinleri de ekledim. Son malzemeleri çok güzel kuru üzümüm ve çam fıstıkları da ekleyeceğim. Neden kuru üzümü ıslatmadım? Çünkü tavadaki son nem oranını çekerken şişecek zaten ve benim kıvamımı düzeltecek. Sadece o anlamda ıslatmadım bu tarifte. Tatlı kaşığı ucu ezmer şeker. Bunu bir karışım yapıyorum. Tamam. Tam İtalyan tadında fesleğen de ekleyeceğim ama size puf nokta. Fesleğeni sıcak tavada eklemeyiniz. Çünkü tüm uçucu yağlar gider. Ocağı kapatın, bir son karıştırın ve fesleğen ekleyin. Ancak o anda tadı tavaya bırakacak. Kaponatamız hazır. Şimdi bir borcama koyacağım. Üzerine biraz daha çam fıstıkları ve taze fesleğen koyacağım. İstiyorsanız biraz daha zeytinyağıyla parlatabilirsiniz üzerini. Bu biraz bekleyecek şimdi çünkü soğuk yenir. Soğuttuktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. 3-4 gün boyunca bunu tüketebilirsiniz. Bir gün öncesinden hazırlamak çok mantıklı. Bugün birlikte çok değişik bir patlıcan mezesi hazırladık. Sicilya'dan getirdiğim bir tarifle. Umarım bu tarifi sevmişsinizdir. Bu tarif beğendiysen bir arkadaşla paylaşmayı unutmayınız. Yorumlarda sizi bekliyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.